Bir dahiyi bizden yani sıradan insanlardan ayıran şeyin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Filozof Arthur Schopenhauer'a göre bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha derin. Gelin bu analizde Schopenhauer'ın dehanın doğası, zihinsel yapısı ve ödemek zorunda olduğu o kaçınılmaz bedel hakkındaki radikal fikirlerine birlikte bakalım. Schopenhauer konuya işte bu sarsıcı tespitle giriyor. Yani diyor ki aramızdaki en büyük uçurum zenginle fakir ya da soyluyla halk arasındaki fark değil. Asıl uçurum insanlığın büyük çoğunluğuyla o bir avuç dahi arasında. Bu adeta farklı bir tür olmak gibi bir şey. Peki, nedir bu büyük ayrım? Schopenhauer bu keskin çizgiyi tam olarak nereye çekiyor? Aslında ona göre her şey zekanın neye hizmet ettiği sorusunda düğümleniyor. İşte temel fark burada yatıyor. Milyonlarca insan için, yani çoğumuz için zeka, hayatta kalma mücadelesinde bir araç. Yemek bulmak, barınmak, para kazanmak, yani Schopenhauer'un irade dediği o temel yaşam dürtüsünün bir hizmetkarı. Ama dahi için durum bambaşka. Onun zekası iradeden bağımsız çalışır. Tek bir amacı vardır, dünyayı olduğu gibi anlamak. Şimdi bu temel amaç farkının dahinin zihninde nasıl tamamen eşsiz bir yapı oluşturduğuna gelelim. Çünkü bu mesele sadece daha zeki olmakla açıklanabilecek bir şey değil, çok daha fazlası var. Ama önce Schopenhauer felsefesinin kilit bir kavramını, iradeyi anlamamız lazım. İrade dediği şey aslında hepimizin içindeki o bitmek bilmeyen, hayatta kalma, bir şeyler isteme, arzulama dürtüsü. Tamamen kişisel ve öznel bir güç bu. Ve işte Schopenhauer'ın devrim niteliğindeki fikri tam da burada. Dahi çift zekaya sahiptir. Zekasının bir kısmı tıpkı bizimki gibi gündelik hayatta kişisel ihtiyaçları için çalışır. Ama onda fazladan çok daha üstün ikinci bir zeka daha vardır. Bu ikinci zekanın tek işi ise dünyaya hizmet etmektir. Olaylara kişisel çıkar penceresinden bakmaz, sadece olanı olduğu gibi algılar ve yansıtır. Tıpkı dünyaya tutulmuş berrak, lekesiz bir ayna gibi. Bu benzetme o kadar yerinde ki, yani diyor ki aradaki fark bir miktar farkı değil. Dahi sıradan insandan sadece daha zeki değildir. Onun düşünme biçimi tamamen farklı bir niteliktedir. Tıpkı normal sesinizle yani göğüs tonunuzla, bir de kafa sesinizle yani falsettoyla şarkı söylemeniz gibi. İkisi de sestir ama tınıları, doğaları tamamen farklıdır. Elbette bu kadar olağanüstü bir zihinsel donanımın bir bedeli olmalı, değil mi? İşte şimdi bu hediyenin aslında ne kadar ağır bir yük olduğuna, dehanın ödediği o büyük bedele geliyoruz. İşte o meşhur ikinci nesnel zeka var ya, o gündelik hayatın pratik gerekleriyle yani iradenin emirleriyle pek ilgilenmez. Bu durumda dahinin gerçek hayatta yani bizim dünyamızda çok ciddi sorunlar yaşamasına neden olur. Sonuç ne mi oluyor? Sosyal ilişkilerde zorlanan, hatta çevresindekilere itici gelen biri. Pratik konularda hayatını idame ettirmede çoğu zaman beceriksiz. Çağdaşları onu sürekli yanlış anlıyor çünkü aynı frekansta değiller. Bu yüzden de boş sohbetler yerine kendi kendine konuşmayı yani monoloğu tercih ediyor. Ve doğal olarak başkalarının ne düşündüğünü de pek umursamıyor. Bu yüzden dahi adeta iki paralel evrende yaşar. Bir yanda herkes gibi yaşadığı o karmaşık, kişisel ve çoğu zaman acı dolu dünya, diğer yanda ise tamamen kendine ait, dingin ve sonsuz bir tatmin bulduğu o entelektüel dünya. Ve zamanla o ikinci dünya onun için her şeyin önüne geçer. Bunun belki de en çarpıcı örneği Göte'dir. Düşünsenize, etrafınızda savaş var, toplar patlıyor, tam bir kaos. Ve siz o an ne yapıyorsunuz? Oturmuş, renk teorisi üzerine gözlemler yapıyorsunuz. İşte bu, o ikinci, entelektüel hayatı olan sarsılmaz bağlılığın ve diğer her şeyi ikinci plana atmanın en somut kanıtı. Peki ama neden? Madem hayat bu kadar zor, bu kadar yalnız, bu insanları ayakta tutan şey ne olabilir? Onları bu yolda yürümeye iten gerçek motivasyon ne? Para mı? Şöhret mi? Yani insan kendine sormadan edemiyor değil mi? Bütün bu dışlanmışlığa, bu mücadeleye katlanmanın arkasında ne olabilir? Herkesin peşinde koştuğu o şeyler mi? Zenginlik mi? Ya da alkışlanmak, tarihe geçmek mi? Schopenhauer'ın bu soruya cevabı çok net. Kesinlikle hayır. Ona göre zenginlik zaten dehanın pek de nasibine aldığı bir şey değildir. Şöhret ise gelip geçicidir. Kimin takdir edeceği belirsizdir ve aslında bir dahi için pek de bir değeri yoktur. Asıl neden bunların çok ötesinde, çok daha temel bir şey. Schopenhauer buna adeta biyolojik,
kontrol edilemeyen bir içgüdü diyor. Tıpkı bir elma ağacının elma vermek zorunda olması gibi. Dahi de yaratmak, o zihnindeki düşünceleri meyveye dönüştürmek zorundadır. Bu onun doğasının bir gereğidir. Ve işte bu karşı konulmaz içgüdü onları tek bir gerçek kitleye, tek bir gerçek muhataba yönlendirir. Ama bu kitle bugün burada yanlarında olanlar değildir. Bu yüzden dahi çağdaşlarının alkışını ya da eleştirisini pek umursamaz. O eserini aslında henüz doğmamış olanlar için yaratır. Onun asıl seyircisi gelecek nesillerdir. Bu durum da ortaya müthiş bir paradoks çıkarıyor. Dahi yaşarken etrafındakilere küçük, önemsiz, hatta acınası görünebilir. Çünkü onun büyüklüğü ancak uzaktan, zamanın verdiği o perspektifle anlaşılabilir. Yaşarken anlaşılamaz, takdir edilmez ama ölümünden sonra eserlerin nesillere ışık tutar, büyük ve takdire şayan olarak görülür. Schopenhauer bu durumu ne kadar da şiirsel ifade ediyor, değil mi? Dahi yaşarken aslında dikenli bir taç takar ama bilir ki o dikenler bir gün ölümsüzlüğün simgesi olan defne yapraklarından bir çelenge dönüşecektir. Yani bugünün acısı yarının mirası içindir. Ama sanmayın ki asıl ödül öldükten sonra gelen şöhret. Hayır. Schopenhauer'a göre dahinin gerçek telafisi bizzat yaşadığı o zengin iç hayattır. Kendi düşüncelerinin, kendi eserlerinin tadını çıkarmak. İşte bu kendi başına tükenmez bir zevk kaynağıdır. Ve işte Schopenhauer bizi bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. İç dünyada yaşanan bu eşsiz zenginlik, dış dünyada çekilen o derin yalnızlığa, o yabancılaşmaya gerçekten değer mi? Bu üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru.